Bizim büyük dede eşkıya mıydı? Tabii. Yürü görmez dolabası alırdı. Yağ eritti, içti, baylıydı. Omuzuna kaybetti. Ben seni tanıyorum. Benim Sabri dedemsin ama tanımayanlar için şöyle kendini bir tanıt. Seni tanısınlar. Ben Güneysu Nahiyesi Merkez Mahallesi Ama şu Ahmet'in oğlu Sabri Başoğlu. Sabri Başoğlu, Yusuf Sabri Başoğlu. Aa, dede adresi verdin ya. Olsun. Ha. Gelmek isteyenler, el öpmek isteyenler gelebilir. Yaşım 90'a 5 ay kaldı. 90 yaş. olacak ha. 90 oldu. Maşallah. 5 ay sonra 90 yaşında oldu. Tam tarihi tabi bilmiyorsun hangi ayda olduğunu. Bileyim Biliyor Mart'ın musun? 29. Mart 29. Mart Hmm. 19. 19. Mart 19. Acaba balık burcu mu oluyorsun? Neyse oralara bakarız. Tamam. Mart 19. 3 tane çocuğun var. Biri kız, ikisi erkek. İkisi de erkek. Kaç torunun var? Saydın mı hiç? He. 6 tane torunum var. 6 7 mı? tane. Dur bakayım. 7 4 tane Osman amcamın var. 7 tane. Usta beri de 7 tane. 8 6, tane. 7, 8 tane. Ulan ben şuna gözlerimde. 8 torunun var. 8 tane torunum var. Maşallah. Bir çocukluk anısı anlatsana çocukluğunda. Böyle hatırladığın bir anı. Ama ağlamayacaksan anlat. Güzel bir anı varsa. Çocukluğumda İşte oraya hiç gitme. Değinme. Çocukluğumda Rize'de geçti Güneysu'da. O zaman farklılıkla büyüdük. Evet. Ancak fırında ekmek alı yiyebiliyorduk. Hmm. Başka daha bir şey kıyamıyorduk üzerine. Hı. Okudu, Güneysu'da okudum. Ondan sonra kurbete çıktım. Okul dediğin ilkokul değil mi? İlkokul. Ondan sonra kurbete çıktım, gemiye girdim. Hı hı. Gemiden de dünyayı gördüm. Hangi ülkelere gittin dede? İtalya, Hı hı. Arnavutluk, Hı hı. Romanya, Bulgaristan, Rusya. Hı hı. Buralara çok gittim. İtalya'ya belki 15 sefer gittim. Hmm. Ondan sonra gemiye baktım. Bir kamyon aldım. Kamyonculuk yaptım. O kamyondan da Türkiye'nin her tarafını gördüm. Türkiye kalmıştı. Ha, Oraları da Türkiye gezdin. kalmıştı. Onun doğuyu, her tarafı da ondan gördüm. Hmm. Ondan sonra ben gemide bir sigortam vardı. Hı hı. Sigortam eskiydi gemiden. Gemiye çıktığın zaman evliydin tabii ki. Yok. Değil miydin? Beçer. Hmm. Ben gemiden çıktım, askere gittim. Askerlikten geldikten sonra evlendim. Hı. Askerliği nerede yaptın? Askerliği 3 sene Bağlı'ya askerliği yaptım. Gemiye yaptım askerlik. Hmm. Bağlı'nın gemisinde, savaş gemisinde. 3 sene askerlik yaptım. Ondan geldikten sonra evlendikten sonra bir kamyon aldım işte. Ondan Türkiye'yi dolaştım. Ondan sonra burada fabrika açıldı. Fabrikada maçin saranıyordu. Dedim buradan emekli olurum. Girdim oraya maçin olarak girdim fabrikaya. Hı hı. 12 sene de oraya çalıştım fabrikaya. Kaç yaşında emekli olmuştun dede? 45 yaşına emekli oldum. Oo, ne güzel. 45 yaşına. Şimdikiler için bir hayal. Ondan sonra
Ondan sonra inşaatçılığa başladım. Peki inşaatla ilgili hiçbir bilgin yokken başladın o yaştan sonra değil mi? Ya ben babam ustaydı. He. Ben 7 yaşına babamla bile gittim, babam aldı gitti beni, gel bana yardım eyle, ameliyatlık öyle. Ben oradan yavaş yavaş ustalığı da Bir öğrendim. şeyler biliyordun yani. Biliyordum. Ondan sonra inşaata başladım. Bir inşaattan sonra fabrikaya girdim. İstanbul'a gittim, inşaata başladım. Orada da bir 10 sene inşaatçılık yaptım İstanbul. İstanbul'da çalışmadığım yer yok. Birçok bina yaptım. Belki o da çok Acaba o büyük depremde yıkıldılar mı? o da şey belki çokmuş. Çökmemiştir. Zibidiydi, çimento koma derdi, çimento koma. Ha, öyle Tamam. şeyden kaçırıyordu yani. He. Eksiltiyordu malzemeden. İnşaata mahallenin altına şap döktük. Düzledik de mahalle yapılacak. Tamam. O şapa bunda çimento lazım değil. Bunda az. Bu şapı yaptık. Şapı yaptım. O daireyi alan bir kadın sivri ayakkabıyla geldi. O şapın üzerine gezdi. Şapın her yerini deldi. Ya o dedi, bu patrona dedi, bu nedir bundan çimento koymadın, bir şey etmedin. Dedi ki, eve sivri ayakkabı gezdirdim ben. Hı. Biz öyle çalıştık oraya, Hmm. ondan sonra geldim Rize'ye. Rize'den sonra işte buraya çay etmeye başladık. Çaycılığa başladım. Ondan Tabii sonra- çalışırken de yazları gelip çay yapıyordunuz burada, çay Ya topluyordunuz. ben gelmiyordum, Ulaceliydi. Hmm. Çayda bulacağız. Buraya gelen ilk dede, yani bu Rize'ye yerleşen, daha önce biz nereden geldik? Bunların hikayesini dinlemişsindir büyüklerinden. Biz Çubukçul'da denilen Yeşilyurt'tan Hı. Sap Osmanlar denilen aşağıda bir yer vardı. Hı. Orada dedemin babası kapıya su yırmakta yoğurdu, kapıya su gelmeydi. Hı. Dedi ki ben de öyle bir yere gideceğim ki yırmağın dedi suyunu kapıya bağlayacağım. Hı. Su kapıya vurur diye akılır. Burası mı o dediği yer Ha. yani? Hı. Geldi. Bu Gazayet'e babam dedi ki Gazayet'e satılık yerler vardı, dümdüz yerler. Hı hı. Ama suları pek azizdi dedi. Hı. Onlar beğenmedi. Burası satılıyordu, burayı aldı. Hı. Burayı aldı. Buraya ondan sonra buraya başladı. Buraya misli etmeye başladılar buraya. Ondan sonra Ali'ydi değil mi o dedenin adı? dedemin babası Ali değil mi? ha, Ali. O başka. Ali'nin babası. Ali'nin babası. Ali dedemin babası. Dedemiydi Ali. O gitti Rusya'ya çalıştı Batum'a. Orada birçok para kazandı. Fırıncılık etti. Orada çok altın aldı geldi buraya. Altın. Parayı altına çevir. Ondan sonra para da götürdü. Para iptal oldu. Rusya inkılap etti. Para iptal oldu. Bir kısmı da öyle o heba paraları oldu. attık tabii oraları. Ama altınlarda babam becerdi. Eşyalığa girdi. O paraları yedi o altınlar. Altınlar bozuldu yedi, bozuldu yedi. Eşkıyalık denilen şey o zaman
neydi? Yani ne yapıyordu bir eşkıya o zaman? O zaman bir köyde çıkardı bir kabadayı. Hı. Alırdı bir sıla. Hı. Çıkardı da. Ondan sonra haraç toplardı. Gelen geçenden şey Cemal yapıp Ceten'den zorla değil, evlere verci vardı. evleri vergiye bağlıyordu. Ya bu köylere gelirdi da. Ha. İsmini dağıtmış mesela. Şimdi de Eşkıya var ya Mahmut. İstanbul'a. İsmini bilmeyen Hmm. yok. Gelirdi, sen bu kadar para vereceksin, sana bu kadar vereceksin, sen Evet onu yani. vereceksin. İstediğini alırdı. Bu şimdi dedenin babası mı? Dediğin kişi. Dedemin babası eşkıyalığa değildi de babam eşkıyalığa girmişti. Ha, Ameş dededen bahsediyorsun. Ha. Şöyle girdi yani, bizim akrabayı cadı eşkıyalı bastı, birini vurdu, omanlık kırdı. Ha, bu o da Bu da sen de bizden son kabileye. Hmm, Bu da silah aldı gitti. hmm. Bir zaman öyle savaştı. Ondan sonra çocuğu olmadı çok zaman. Ablasını verdiği adamın boy oğlu vardı. Ben dedi bu adamı vurayım. Boy oğlu. Babamı vurmaya çalıştı. Oğlu yok. Bu malı alacak. Ha, Ben babamı gözüm vurursa alında. bu malı alacak. Sonra babama birkaç türlü pusu kurdu, bir şey etti. Ama öldüremedi ne? Sonra Ama- kaç erkek çocuğu oldu? Ondan sonra babam çocuğu olunca o iş bozuldu tabii. Öyle bu Kaç şey- erkek kardeştiniz? Biz aslında 9 kardeşiz. 9 kardeş. 9'u da 9'u da vefat etti ve ben kaldım. evet. 9'u da erkek. 9 erkek. Hiç kız kardeş Kız yok. yok, Vay be. kız yok. Çocuğu olmayan adam 9 tane erkek çocuğu oldu yani. Ha. Ondan sonra tabii onu da vurdular, o bulmak isteyen adam. Hı. Onu da vurdular. O da eşkıyalara kafa tutunca onu da vurdular. Hı hı. Ondan sonra işte babam gurbete çıktı. Erzincan depremi oldu o zaman. Erzincan depremi, Hı hı. Erzincan hepten yıkıldı. Aa, Babam da ustalık bulurdu. hı. Ben çalıştım. Oraya inşaata mı gitti? Gitti Erzurum'a inşaat yeniden binalar yapıldı. evet. Oraya çalıştı. Ondan sonra Samsun'a gitti. Samsun'a çalıştı bir çok. Ondan sonra seferberlik çıktı. Oo, 19- sıkıntı bitmiyor. 1916. Seferberlik çıkınca ben o amcam vardıydı 18 yaşında. Hı. Babam idi 15 yaşına 18 yaşına onu aldılar Akçay'a. Sarıkamış'a giden değil mi? Harika. Onun adı Mustafa mıydı? Adı Muhammed. Muhammed'ti. Ha. Dedemi de aldı da. Dedemi de aldı da. Hı. Dedem de gitti. Seferberliğe. O gelmedi de tabii. Erzincan'dan sağa gelemedi. Erzurum'dan. Sarıkamış'tan. Sarıkamış. Hı hı. Kar- Bu amcan değil mi? Dede de mi öyle şehit oldu? Tabii. Ha, ben dedeyi bilmiyordum. Sadece amca diye biliyordum. Ha. Yok dedem var şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Şehadetini kabul etsin. Sarıkamış'ın Karsu kazası. Sarıkamış'ta. Hı. Orada bir Doğru akşam Kars. Evet. savaşa gittiler. Bir kurşun atmadan orada şehit oldular. Donarak evet. Şu Ya- anda Erzurum diye hatırlıyorum. Orada değil mi şehitlikteler? Yok, Karsun Kars'talar mı? Sarıkamış. Oradaki şehitlikteler değil mi? Şimdi
olanın şey belli değil ki ya 200 bin kişi öldü onun İsimsiz da. mi acaba orada? Ha, İsimsiz mi yatıyor acaba orada? ya orada isim yok ki. Değil mi? Ama o kadar milletin ne ismi o zaman Çin ne dedik de yapacak isim. Bir babam kaldı. Babam da başladı ustalığa işte böyle. Tabii bu bahsettiğin yaşlar çocuk yaşları, daha 15 yaşında aslında. 15 yaşı kaldı. Ama dedemden altı kalmıştı o. He. Onları harcadı. Keşke bir yere gömseydi ya. Biz bulurduk da onları. Ya ne yiyeceğiydi? Peki anneni hatırlıyor musun? Nasıl biriydi? Nasıl geçerdi günü annenin? Annem mi? Hı. Annem işte çok iyi çalışan bir kadınıydı. Bu kadar insanı ve o kalan 3 tane yetimi de büyüttü. He. O eden Kimin yetimleriydi onlar? He. Böldüm ama kimin yetimlerine baktı? şimdi Ali Seyit, Muhammed, Mustafa. Onların üçü, İlk eşinden olan. onlar idi, otacı ölen hanımda. He, tamam. Onları biri 3 yaşına, biri 5 yaşına, biri 8 yaşına anam geldi. Hmm. Onları büyüttü. Hı hı. Ondan sonra kendi de etti. 5, 6, 7 tane de kendi etti. O anneden en büyük çocuk sen misin dedi. Benden de bir yaş büyük Ferda bu Süleyman'ın babası. O vefat eden. Değil mi? O 24 yaşında En vefat. büyükleriniz o olacaktı. Rahmetli o büyük- yaşasaydı. O büyük, annemin büyüğüydü. Hı hı. Ondan sonra işte bu böyle dünyayı böyle cesurduk. Ondan bir gaddar idi çocuğu. Öyle bir sevdi gibi diye değil. yoktu. Bir şey alırız. Gaddar idi. Sen de maşallah dedi, öyle bir ortamda yetişmişsin ama çok şefkatli bir baba dede olmuşsun yani Ya bence. o zorlukları görünce Ama her insan öyle yapmıyor. Bazısı da hem zulüm görüyor, ondan sonrakilere de zulmetmeye devam ediyor ama bazı insan. o yanlış işte. Sen zorluk gördünsen sonra eğri kapacaksın. Evet, aynen öyle. Hep öyle zorluk olmaz. Peki buradan gençlere bir tavsiyen var mı böyle? Heh. Ne yapsınlar hayatta, neye dikkat Şimdi etsinler? gençlere diyorum ki ben, gençler bir sanata diyorsun, bir birikim yapsın. Birikim, gençlikte birikim olursa içeride rahat eder. Yanlıkta, gençlikte yersen, şey edersen, sonunda düşüneceksin, ne edeceğim ben? Emekli biri olsan, diyeceksin ki emekliyim ben, param var. Evet. Ama senin emekli maaşına birini tutsan, o emekliliğini versen bile yapmazsan işini. Evet. Mecburi şeye düşeceksin, davranışa. Aynen öyle. Onu düşünerek gençlere tavsiyem 5 kuruş yapsın, biriktirsin. Ondan sonra bir şey almaya baksın. Öyle olursa sonunu rahat eder. Da mutlu olmak için herkese iyi davranmak lazım. Evet. O da bir birikim aslında, değil mi? O da bir şefkattir. Sonuçta yaşlandığın zaman insanlar seni sevecek ki yanına gelecekler, hürmet edecekler. Şimdi ben cuma günü aşağı inerim. Bana 10 kişi nasılsın der. Hiçbirini tanımam.
Değil mi? Fabrikadan herkes beni tanıyor. Herkes tanıyor beni. Evet. Onun için de millete ben bu hayata 90 yaşına geldim. Hiçbir insanla kavga ettiğim yok. Evet, ben de hatırlamıyorum. Hiç insanla kavga ettiğim yok. Aynen öyle.